để chỉ lấy tạm quê nhìn nhìn thấy hai cú bê sao lại lên tạm quê nhìn nó lên bảo lên làm một mẹ dân cả tết anh là ấy bu một quả cul mẹ đi bên Yazi. culup 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 Nhớ là sẽ bùi tạm Balance non non. xem mình nhớ xem mình Nhẹ bê. ok cả cha bên Alende. nó cul mà đi bên này ta lên đi lên Johnny Alende. qua lên đi xem mình nhớ lại phải lên bên nó cái nhà bỏ cùi á nhà bỏ một thế này nhà bỏ nhà bè nó nằm mua rồi qua lên đi 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 Allah ya. Jamais nhà đó cả lẽo, cái bùi mẹ chăm hồ luôn thôi. Bây giờ mẹ cái phải cùi mẹ đi ấy, nó có cái li văn này. Donc, Attends, va expliquer. Benim filmim bu kadar. Masal anlatacağım için masalın tekniği pek PowerPoint'e müsait değil. Her zaman söylüyorlar. Ne göstereyim ki? Birkaç gün önce, yani hafta sonu döndüm, Kamerun'daydım. Aslında masalların peşinde dolaşıyorum. Başlangıca gitmek amacıyla Kamerun'a gittim. Bu gördüğümüz insanlar yağmur ormanlarında yaklaşık 1 milyon yıl diyebiliriz, daha fazla da diyebiliriz aslında. Aynı şekilde yaşıyorlar. Sayın Yankı Yazgan'ın "Acaba mutlu muyuz?" diye şu anda kuşkulandığımız bir zamanı çok güzel anlattı. Gerçekten şu anda emin değiliz, mutlu muyuz, değil miyiz? Emin olabiliriz ki bu insanlar dünyanın en mutlu insanları. Birkaç yıl önce Ekonomist dergisinde böyle bir endeks yayınlanmış. Orada bol bol endeks yayınlanır. O dergide bir tanesi de mutluluk endeksiydi. En mutlu insanlar yine bakalar gibi, pigme diyoruz ya beyaz insan olarak onlara, bakalar gibi avcı derleyici olarak yaşayan Trobriand adalarındaki insanlardı. Çünkü bu insanlar paylaşıyorlar, her şeyi ortak yapıyorlar. Aralarında en ufak bir hiyerarşi yok. Ne erkek kadından üstün, ne erkek erkekten, ne kadın kadından. Suç yok, ceza yok, hiddet yok, öldürme yok. Ve aşk dahi sonsuza kadar tek eşli şekilde devam ediyor. Başlangıca gitmek gerekiyor çünkü çok karmaşık bir zamanda yaşıyoruz. Ve daha yalın hale baktığımız zaman belki bazı sorunları çözebiliriz. İnsanın özünün bu olduğunu düşünüyorum. İnsanın özü iyi. Bu şekilde. Ve insanın ilk büyük kaybı 1 milyon ya da 2 milyon yıl sonra, yaklaşık 10 bin yıl önce bu insanları kaybederek yaşadık. İşte biliyoruz, Neolitik devrim oldu. Ondan sonra savaşlar, hiddet, çekişme, bir erkeğin sayısız karısının olması, o günden bugüne geldik. Bir büyük kayıp daha yaşadık. Bu belki 100 yıl evvel, belki 200 yıl evvel, belki de Binbir Gece masallarının bulunduğu İstanbul'da bulunmuş diyebilirim. Ve Paris'te yayınlandığı 1703 yılları diyebilirsiniz. Bir büyük kayıp da
masallar oldu. Ben insanın özünün değişmeden ve bozulmadan yaşandığı masum insan dönemini arayış olarak görüyorum masalları. Masallar o kayıp zamanı insanlara anlatıyorlardı. Krallar, şefler, kraliçeler geçiyordu ama aslında onlar her biri kendimizdi. Şehriyar, Şahzaman veyahut da Şehrazat, Dünyazat aslında masallar her insanın kendi ruhunun ve bedeninin hükümdar olduğunu anlatıyordu. Ve insanlara ne yapılması gerektiğini, ne yapılmaması gerektiğini anlatıyordu. Esasında bazen sorarım kendime. Bunu biliyor muyuz? Çok net bir soru gerçekten. Ne yapmak gerekir? Çok soyut bir şey soruyorum. Para kazanmak için ne yapmak gerekir demiyorum. Genel olarak böyle bir sorumuz var. Yaptığınız bir şeyin yanlış ya da kötü olduğuna dair. Ya belki böyle düşünmek komik de olabilir. Erdil Bey olsaydı buna bir baloncuk çıkarırdı. Gerçekten komik de olabilir. Çünkü gerçekten trajik de bir durum esasında. Genelde uzman olarak yetiştiriliyoruz. Kimimiz hukukçu, kimimiz ekonomist, kimimiz ruh bilimci. Ben de hukukçu olarak yetiştirdim ama işte ben de gezgin oldum. Bu da bir uzmanlık. Fakat belki yaptığımız işin bir ahlakı, etiği var ama genel olarak bize iyilik nedir, kötülük nedir? Bunu kim öğretti? Bir soralım. Cevabını da istemiyorum sizden. Masallar 10.000 yıl önce hiyerarşik topluma geçildikten sonra toplumun devam etmesi, insanların mutlu olması, bir arada olması için yapılması gerekenleri ve yapılmaması gerekenleri anlatmanın dayatılmayan, direkt olmayan, öğreticisi olmayan en direkt, en özgür ve en demokratik yoluydu. Biz bu masalları yitirdik. Aydınlanma çağında bir sürü hurafe ile birlikte, belki doğruydu, bilimi getirdik ama din ve hukuk, ikisi de hiyerarşik bir söylemi vardır. Biri cehennemle korkutur ve biz onu alay ederiz o yüzden. Biri de işte iddianame, savcı, giyotin, padişah onu da korkutur. Ama biz burada bunların hiçbiriyle bir arada değiliz. Biz burada tamamen masalların anlattığı şekilde karşılıklı iyiliğe dayalı, hiçbir çıkarı olmayan ilişkileri yaşatmaya çalışıyoruz. Asıl bu. Gene masal anlatıyordu Erdil Bey'in anlattığı karikatürde. İşte mutlu sonla biter. Aslında iyiler kazanır. Masallarda her zaman iyiler kazanırdı. Ben şunu fark ettim. Bütün masallar, dünyadaki bütün masallar böyledir arkadaşlar. Her zaman iyiler kazanır. Ve bundan dolayı biz masalları küçümsüyoruz ama masalların dediği doğrudur. Ve yalnızca masallar gerçeği anlatabilir. Çünkü eğer masalların dediği doğru olmasaydı, iyiler kazanmasaydı o toplum yaşayamazdı. Eğer bir yerde bir toplum çökmüşse, bir yerde büyük bir felaket oluyorsa, örneğin küresel ısınma yaşıyoruz. Masallara uyumadığı için, masalların artık anlatılmadığı için yaşandığını düşünüyorum. O zaman büyük bir kıyamet yaşayabiliriz. Ve asla ve asla sadece kötülerin hakim olduğu bir zaman olamaz. Kötülerin de iyilere ihtiyacı vardır. Şimdi ben saatime bakıyorum çünkü 18 dakikam var ve kırmızı koltuk masallardaki süreyi belirleyen bronz kabın içinden elinde kılıca çıkan ifrit gibi zamanım doldu diyebilir. Ben o yüzden devamlı dikkat ediyorum.
Binbir Gece masalları aslında çok felsefi, soyut, bugünden bakıldığında küçümsenmeyi hak etmeyen, tam tersine çok üstün şeyler. Hem psikoloji açısından muazzam, hem neden yaşıyoruz gibi çok büyük sorulara böyle kalın sorular vardır. Yıllardır ben düşünmüşümdür. Onun cevabı vardır. Veya örneğin nasıl büyümemiz gerekir? Yine masallarda bulabiliriz. Veya aşk nedir? Örneğin yine Erdil Bey'in Kurbağa Prens masalı aslında gerçekten bir aşk masalıdır. Ve aşk nedir? Onu anlatır ve bugün şu anda yaşadığımız zamanı bazen anlatırım. O masalı anlatarak insanlara anlatmaya çalışırım. Eğer vakit kalırsa o masalın gerçeğini anlatmak isterim size. Aşk nedir? Ve nasıl bir zamanda yaşıyoruz? Neden şimdi öyle yaşanmıyor? Çünkü o masalda bir bugünkü zamanda bir yanlış anlama var. Masallarda Sinbad'ı biliriz. Aslında 2 tane Sinbad vardır. Denizci Sinbad, Karacı Sinbad. Aslında insanın içerisinde bir başka bir bilinç olduğunu çok önceden fark etmiştir. 1000 yıldan da eski bir zamanda. Bir masal vardır örneğin. Balıkçı Abdullah ağını atar, ağır bir şeydir çeker. İçinden yarısı balık, yarısı insan. Buna bir adam mı diyeceğiz, balık mı diyeceğiz? Biri çıkar. Onun adı da Abdullah'tır. Aslında Binbir Gece masalları insanın bir başka bir benliği olduğunu fark etmiş. Freud bunu 1900 yılların başında bulmuş. İnsanların ilk buluşlarından biri bir başka bilincin olması ama sanırım Binbir Gece masallarına hiç göz atmamış. Ve ağın içerisindeki Abdullah, onun da adı Abdullah, Allah'ın kulu demek. Bir soyutlama yapar. Adamın biri der Binbir Gece masalları. Ağın içinden Abdullah der, beni serbest bırak. Beni serbest bırak, ben sana hayatını yaşatacağım. Aslında kendimizi tutsak halinde hissedelim. O tutsaklığımızdan kurtulduğumuzda, özgürlüğümüzden kurtulduğumuzda hayatı yaşayabiliriz. Onu demek istiyor. Bastırdığın ya da engel olduğun, kapattığın yerden konuşuyorsun. Beni serbest bırak diyor. Bir anlaşma yapalım diyor ve bir anlaşma yapıyorlar. Ağdan çıkıyor Abdullah. Giriyor suya. Sonra rahat bir şekilde çıkıyor tekrar. Diyor ki, sen bana dışarıdan taze meyve sebze getir. Böyle pazardan, şuradan buradan. Ben de sana içeriden çok değerli, kıymetli mücevherler getireceğim. Elmaslar getireceğim. Gelirken ama sepetle getir çünkü aşağıda sepetim yok der. Öyle yapar. Balıkçı Abdullah sepetle meyveleri, sebzeleri mevsimine göre getirir. Denizde yaşayan Abdullah onu doldurarak mücevherlerle ona verir. Zaman içerisinde bizim Abdullah o kadar zengin olur, o kadar güçlü olur ki şehrin ve ülkenin hükümdarına da Abdullah'tır. Ve işte onun kızıyla evlenir, hükümdar olur. Masalın anlatmak istediği şey, senin yapabileceğin şey kendini özgür bırakmaktır. Kendi iç yaratıcılığını kullanmaktır. Buna konuşmamızın ve konferansın anlamına uygun olarak bir çeşit resetleme diyebiliriz. En iyi resetlemelerden biri de aslında Alaaddin'in sihirli lambasıdır. Alaaddin'in sihirli lambasındaki Alaaddin aslında saf bir çocuktur. Hiçbir şey bilmez. Baştan daha reset halindedir. Onu seçer. Magripli ifrit, amcası kılığında onu aşağıya indirir. Aşağı inerken der, asla altınlar var ona dokunma. Kıyafetlerin bile dokunmasın der. O heliozonik merdivenlerden indirir, bir sürü iskeletler, cesetler vardır, indirir. Aşağıda bir lamba olacak der. O lambayı, yağını boşalt, bana getir der. İşte Alaaddin iner,
Fakat amcası bir de şunu tembih eder. Ağaçlarda da meyveler var. İstediğin kadar toplayabilirsin Alaaddin ama sakın diğerlerine dokunma, ölürsün. Alaaddin aşağı inerken cepleri falan da olmaz. O meyvelerden toplar. Hepsi kiraz, elma, armut, ananas coğrafyasına göre. Onları böyle sıkıştırır etrafına. Sonra lambayı da görür. Lambayı da sıkıştırır. Yukarı çıkar. Amcası önce lambayı ver der. O veremez. Çünkü elleri doludur. Veremez. Veremediği için böyle hızlandırılmış anlatıyorum. Çünkü 18 dakika olur. Küfürler ederek, şimdi ben söyleyemiyorum. Küfürler ederek kapatır. Lanet olsun der. Tabii kahretsin der. Bizim Alaaddin aşağıya bütün şeylerle yuvarlanır. Ya der, amcam bana bu eski püskü lamba için niye kızdı der. Alır, üstünü ovar. Birdenbire ben lambanın ciniyim, merhaba Alaaddin der. Dile benden ne istersen. İşte önce çıkar, Alaaddin de tıpkı diğer Abdullah gibi padişahın kızıyla evlenir, padişah olur. Padişahın sarayının karşısında saray yapabilir falan. Anlatmak istediği şu arkadaşlar. Bütün Binbir Gece masalları ve aslında bütün masallarda olduğu gibi anlatmak istediği şey şu. Başarmamız gereken güç içimizdedir. Aslında Alaaddin'in lambasındaki cin biziz. Fakat ihmal etmişiz. Eski, hor görülen, tavan arasına atılan, ihtiyar kabul edilen düşünceler, geçmiş bilgelikleri bizim başarmak için ihtiyacımız olan sırrı ve bilgiyi saklar diyeyim ve böyle de konuyu resetlemiş olayım. Teşekkür ederim. Bir dakikam daha var. Yani bir dakika daha konuşabilirsin istiyorsan. Sorusu olan var. Aslında gerçekten neden yaşıyoruz? Uçan halı nedir? Aşk nedir? Bütün bunları da anlatmak isterdim ama bir dilekçe yazalım. 2 dakika, 2 dakika. Öyle 2 mi? dakika. Buyurun. O zaman ben size şeyi anlatmak istiyorum. Kurbağa Prens masalını. Aslında yanlış biliyoruz. Kurbağa Prens gerçekten prenstir ama öpülünce prens haline gelmez. Orijinal masalda işte kralın küçük kızı babasının aldığı altın topu havaya atıp tutarken düşürür, suya gider, ağlamaya başlar. O sırada bir kurbağa çıkar ortaya. Ben onu alabilirim der. Ama karşılığında benimle dolaşırsan, benimle yemek yersen, benimle muhabbet edersen, sohbet edersen der. O kabul etmez. Ben senin gibi çirkin, iğrenç bir kurbağayla mı dolaşacağım der. Ama ağlamaya devam eder. Başka bir yolu olmadığı için peki kabul ettim der. Kabul eder. Kurbağa cuplalar, çıkarır altın topu verir. Kız sözünde durmaz, kaçar. Kurbağa da devamlı onu kovalar. Birkaç gün sonra prenses, yani kralın kızı, evde ailesi, annesi, babası, kardeşiyle sarayda büyük bir sofrada yemek yerken cup cup seslerden sonra kapı çalınır. Kurbağa girer. Kim bu kurbağa der babası. İşte böyle oldu babacığım falan der. O da der ki sözünde dur bakayım. Al içeri, yemeğe oturur. Yemek yerler. Sen bana işte söz vermiştin. Muhabbet edecektir. Odasına girerler. Kurbağa ve halen kurbağa halindedir. Prenses. Kurbağa ısrar eder devamlı. Sözünde durmuyorsun, benimle dolaşmıyorsun. İşte ben sana altın topunu aldım. Yeter der. Kız çok sinirlenir. Alır kurbağayı. Duvara çarpar. Kurbağa ölür. Kurbağa öldükten sonra prense dönüşür. Şu anda yaşadığımız zaman, doğayı yok eden zaman, aşkın bir doğası vardır, onu da yok ediyor, onu da hızlandırıyor. Aslında biz kurbağayı daha prens olmadan öpüyoruz. Halbuki diyor ki masal, başlangıçta her erkek, kadın için bir kurbağa kadar iğrenç, çirkin, sevimsiz bir şeydir. Zaman içerisinde işte o yemek yeme, muhabbet etme, zaman içerisinde o prense dönüşür ve kurbağa olarak ölür. Onu öldüren de gene kadındır. Ondan sonra işte evlenirler ve mutlu olurlar.